Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni Battlefield oyunu hakkında yeni haberleri getirdim. EA, Call of Duty ile rekabet etmek için devasa bir proje başlattı. Bütçe yarım milyar doları aştı şu anda ama işler çok karışık. Bugün yayımlanan bir makaleye göre de yeni Battlefield oyunun geliştirme sürecinde yaşanan büyük problemleri ortaya koydu. Oyunun çıkış tarihi beklendiğinden muhtemelen uzun olabilir. Aşırı yorulan oyun geliştiricileri olsun veya işte şu anki odak noktamız Battle Royale modu. Battle Royale modunda neler gelişiyor veya işte oyun ne zaman tanınacak, bir fragman tarihi, bir çıkış tarihi görecek miyiz? Oyunun hikaye modundan tutun hem multiplayer hem de Battle Royale hakkında sizlere yeni bilgiler paylaşacağım. Eğer Battlefield tarzı içerikleri de seviyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Hem Call of Duty rehber tarzı videolar hem de işte yeni bilgileri sizlere derliyorum. O yüzden çayınızı alın, kahvenizi alın. Eğer ki videoda hazırsanız başlayalım. Bravo 6. Going dark. Şu anki mevcut sızdırılan BF6 videoları veya işte oynanış videoları gerçekten çok güzel gösteriyor. Zaten bunu diğer videolarımda da paylaştım. Ayrıca işte Battlefield 3 ya da Battlefield 4 havası taşıyor ve Modern Warfare 2019 tipi bir oynanışa sahip. Askeri çatışma teması olsun, yıkım mekanikleri veya işte klasik sınıflar hepsi mevcut. Silah mekaniklerinden tutun, oyun gerçekten atmosferik olarak da güzel gözüküyor. İşte genel olarak da daha dar tipli binalar olsun veya işte BF 2040'daki gibi böyle kocaman haritalı veya işte boş arazilerde böyle insanlar koşturmuyor. Oyun oynadığıma dair bir video paylaştım. O videoda bakarsanız da daha fazla detaylara da ulaşabilirsiniz. Ve bu videoda arkadaşlar dediğim gibi dilim döndüğünce bu videoda mevcut BF'nin son durumunu paylaşıyor olacağım. Oluşturduğum oynatma listesinden bütün BF6 haberlerine bakabilirsiniz. Bu videoda da anlattığım konuların kaynaklarını da açıklama kısmına bıraktım. İsterseniz de veya işte merakınız varsa da aşağıdaki bıraktığım açıklama linklerinden bakabilirsiniz. Evet, öncelikle Battlefield 6 nereye gidiyor? Şu anki aşama nasıl? Yeni çıkan bir makaleye göre de Battlefield'in geliştirme sürecinden yaşanan problemleri gözler önüne serdi. Yani biz dış cepheden ne kadar oyunun güzel olacağının ya da işte ne kadar güzel sevinirken de aslında geliştirme sürecinin iç tarafı, iç cephesi gerçekten çok sıkıntıda. Twitter'da Charlie Intel gibi işte Call of Duty tarzı haberleri paylaşan farklı veri madencileri var. Mesela işte Bulletin, Temporal, Insider Gaming tarafından paylaşılan farklı makalelerde veya işte farklı raporlara göre yeni Battlefield oyunu büyük sıkıntılar yaşıyor. Ares Technical gibi farklı kaynaklara göre de proje içinde kültür çatışmaları, aşırı büyüyen bütçeler ve ciddi yapısal sorunlar yaşanıyor. Bazı ekip üyeleri oyunun EA'in 2026 Nisan'ına kadar mali yıl içerisinde çıkabilmesi için yeterince oyunun hazır olmadığını savunuyor. İşte yoğun stres altında çalışan insanlar mı derseniz veya işte izin almak için zorunda kalan çalışanlar da EA'in içinde mevcut. Electronic Arts Battlefield'i yeniden yapılandırmak için 100 milyon oyuncu hedefine ulaşmak istiyorlar. Yani buradaki sorunu aslında anlayabiliyorsunuz. İlk çıkan Warzone'a gönderme var. Hatırlarsanız da zaten ilk çıkan Warzone neredeyse 100 milyon oyuncuya ulaşmıştı vesaire vesaire, zaten şu anki mevcut durumları biliyorsunuz. Oyun ne kadar kötü durumda olsa da veya işte hileciler olsun vesaire, bunlar genel oyun kültüründe veya işte tüm oyunlarda şu mevcut sorunlar var ama dediğim gibi işte Call of Duty bunun aslında başrolünde. Call of Duty her zaman lider. Çok iyi satıyorlar. Zaten bunun diğer videomda da paylaşmıştım. Hani bunun detaylarını farklı bir videoda da tabii ki de tartışırız. Zaten örnek videoları da var. Oyun hikaye modu sızdırılan bilgilere göre de tek oyunculu senaryo modu sadece 6 saat sürecek. Ya bence hikaye modu için yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda oyuncu tarafından test edilen çok oyunculu mod ise oldukça iyi durumda. Zaten paylaşılan diğer videoları biliyorsunuz. Diğer içerik üreticilerin yorumlarını zaten biliyorsunuzdur. Muhtemelen alfa sürücüyle birlikte grafikler ve animasyonlar ve genel oynanış kalitesi ciddi anlamda geliştirilmiş. Ama iş hikayede ya da Battle Royale modunda aslında işler orada biraz karışıyor. Yani oyunun Battle Royale modu ve oyunun hikaye modu bambaşka bir evren, bambaşka sorunları içeriyor. Charlie Intel'in haberine göre de farklı raporlarda oyunun toplam bütçesi 400 milyon doları aşmış durumda. EA bu oyunla hem Call of Duty hem de Fortnite seviyesine ulaşmak istiyorlar. Battlefield'i Call of Duty ya da işte Fortnite gibi herkese hitap etmek biraz gerçekten çok zor. Ticari açıdan veya işte rekabet açısından mantıklı olabilir ama oyunun kalitesi açısından büyük bir risk. Yani burada gerçekten Electronic Arts kumar oynadığını düşünüyorum. Oyunun geliştirme süreci zaten başlı başına zorlu bir iş. Crunch dönemleri olsun, işte son teslim tarihleri, uzun saatler vesaire, zaten bu sektörde çalışan insanların ne kadar çok zorlandığını biliyorsunuz. Yani artık son zamanlarda geliştirilen oyunlar bile gerçekten çok lüks aslında. Ama sizce şu anki yaşananlar, özellikle Electronic Arts
Us'ın içerisinde yaşanan şeyler normal mi? Bunu yorumlarda yazabilirseniz. Benim düşüncem şöyle. Oyunu EA yaptığı için insanların güvenci bayağı azaldı. Yani işte Battlefield 6'yı sizce Rockstar Games yapsa bu kadar çok güvenir miydiniz? Muhtemelen güvenirdiniz. Direkt oyuna pre-order bile basardınız. Hiç soru bile sormazdınız. Çünkü Rockstar Games tarafından geliştirilen bir oyun her zaman çok iyi ve çok iyi bir kalitede çıktığını zaten biliyorsunuz. Andrew Wilson, EA'in CEO'su yatırımcı toplantılarında oyunun GTA 6'dan önce çıkacağını belirtmişti. BF6 istenilen tarihte çıkmazsa yatırımcılar parasını çekecek. Oyun kötü çıkarsa da yatırımcılar gene parasını çekecek, para kaybedecekler. O yüzden burada belki bir Cyberpunk 2077 vakası da olabilir. Cyberpunk oynayanlar bilir. Yani herkes tarafından övgüyle bahsedilen bir oyun. Ama tabii ki dediğim gibi FPS oyunları biraz daha farklı. Trial konusunda arkadaşlar ellerinde Vincent Pell olsun, Brian Biddy gibi çok deneyimli oyun geliştiricileri var. Yani bu insanlar zamanında Call of Duty'yi kuran kişiler aslında. Hem Modern Warfare sürecinde hem de işte Brian Biddy Modern Warfare 2019'un o Warzone'un beyin takımında yer alıyordu. Yani dediğim gibi burada EA'de çalışıyorlar. Lakin şunu unutmayın. Lars Gustafsson kendisi de işte namı değer Mr. Battlefield olarak da adlandırılıyor. İşte Marcus Leto, bu geliştiricilerin hepsi ayrıldı. Farklı oyun stüdyolarında şu anda mevcut olarak çalışıyor. Bazıları çalışıyor, bazıları da çalışmıyor. Muhtemelen de daha çok böyle veteran seviyesinde farklı geliştiriciler de EA'den ayrıldı. Zaten anlattığım sebepler yüzünden bu insanlar firmadan ayrıldı. Eğer düzgün bir Battle Royale geliştirilirse Battlefield için büyük bir avantaj olabilir. Ama buradaki kritik nokta şu: multiplayer modunun bu yüzden ihmal edilmemesi lazım. Peki bu haberler ne kadar doğru sizce? Sonuç olarak arkadaşlar bu yaşanan krizlerin büyük kısmının campaign moduyla ve oyunun Battle Royale moduyla alakası var. Ama umarım bu stres ve baskılar oyunun genel kalitesini düşürmez. Dediğimiz gibi biz BF oyuncuları olarak da yeni çıkacak BF'nin ne kadar çok kaliteli olmasını bekliyoruz. Aslında biraz da sorun burada. Hani çok fazla bir beklenti varsa yani EA'deki çalışanlar için aslında daha da zor bir geliştirme süreci. Zaten BF 2042 fiyaskosunu bile anlatmak istemiyorum. Yani buradan sonra BF 2042 eğer övüyorsanız yani lütfen videoda yorum bile atmayın. Yani çünkü oyunu muhtemelen ya Game Pass'te satın aldınız veya birkaç sene sonra indirimde alıp da oyuna güzel demek gerçekten çok kötü. Evet arkadaşlar, bilgiler bu kadardı. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu bilgiler sizce ne kadar doğru? Aslında yani bu konuyu sırf ben anlatmıyorum. Bütün insanlar işte dediğim gibi zaten açıklama kısmında kaynaklarını da paylaştım ve bunu bütün YouTuber'lar işte genel olarak da BF içerikleri paylaşan insanlar da tartışıyor. Yorumunuzu aşağıya paylaşmayı unutmayın. Battlefield 6 çıkacağı zaman da veya işte oyun hakkında önemli bilgileri bu konuda paylaşıyor olacağım. Rehber videoları olsun, oynayış videoları vesaire bu tarz tüyo videoları atıyor olacağım. Özellikle videoları izlerken de beğenmeniz gerçekten çok önemli. Yani algoritma tarafından zaten biliyorsunuz YouTube'un algoritmasını. Yani ne kadar çok beğeni o kadar çok fazla izleyici tarafından insanlar öneriliyor. O yüzden bu videoyu beğenerek de bu tarz içerikleri de desteklemiş olursunuz. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.